Değerli Robot Kafalar takipçileri, herkese selamlar, sevgiler ve saygılar. Şu anda beni buradan da görüyorsunuzdur. Robot Süpürge'nin kamerasından izliyorsunuz. Girişi bu şekilde yapmak ve taçlandırmak istedim dostlar. Gerçekten muhteşem bir özellik. Daha ilerleyen sürelerde detaylarına tabii ki gireceğiz. Bu videomuzun içeriğinde kamera haricinde ne detayları olacak diye sorarsanız inanın bana bu bir inceleme ise diğerleri neydi acaba, ben bugüne kadar ne izlemişim diyeceksiniz. Bizi takip etmiyorsanız, bizi takip edenler zaten farkımızı biliyordur. Videomuzun içeriğinde robot süpürgeyi alt üst tüm detaylarıyla inceliyor olacağız. Uygulamasını inceliyor olacağız. Robot süpürgenin ev şartlarında neler yaptığını detaylıca anlatıyor olacağız. İstasyonu da sizlere detaylıca anlatıyor olacağım. Dediğim gibi eksiksiz, işte artıları, eksileri nelerdir, kimler almalı, kimler almamalı, önerilerimiz nelerdir, buna kadar bütün detayları bu videoda izliyor olacaksınız dostlarım. Arama etkinleştirildi. Kamera izleme. Babacım seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Arama devre dışı. Yalnız videoya başlamadan önce sizden naçizane bir desteğinizi talep ediyorum. Videomuza beğeni atıp güzel bir yorum yapıp kanalımıza da abone olursanız diğer arkadaşların da bu videodan faydalanmasını sağlarsınız. Şimdiden teşekkür ediyorum ve sizi kutu açılışı ve kutu içeriği videomuzla baş başa bırakıyorum. Videodan sonra görüşürüz dostlar. Evet, kutu içeriği videosundan sonra şimdi kameranın detaylıca incelemesini yapıyor olalım. Dostlar, kamerada ses gönderme var ama ses alma, yani ortamın sesini size dinletme özelliği robot süpürgede yok. Bunu belirteyim. Yani içinde mikrofon yok. Kameradan ortamı izliyorken uygulamadan ekran görüntüsü alabiliyorsunuz ya da o anın kaydını alabiliyorsunuz. 1 dakikaya izin veriyor, 1 dakikalık kayda. Daha sonra onları telefonunuzun galerisine de indirebiliyorsunuz. Hemen ekran görüntüsünün sol üst köşesinde size otomatik olarak haritayı da gösteriyor. Parmağınızla üzerine dokunduğunuzda istediğiniz konuma robotu gönderip oranın görüntüsünü izleyebiliyorsunuz. Ortamın görüntüsünü temizlik yaparken de izleyebiliyorsunuz. Ama kendiniz robot süpürgenin uygulamasından yönlendirme yaparak da istediğiniz yere kendiniz manuel göndererek de ortamı izleyebiliyorsunuz. Bunu da belirteyim. Çok kötü bir görüntüsü yok. Tabi böyle Full HD ya da 4K bir görüntü de vermiyor tabii ki. 480p bir görüntüye sahip ama gerçekten canlı, renkler canlı ve görüntü de canlı. Gayet yeterli. Bunu da belirtmiş olayım. Kamera kısmında şunu söylemezsem dürüstlüğümü kaybederim dostlar. Bizi tanıyanlar bilir zaten. Çatır çatır iyi yanını da kötü yanını da söyleriz. Robot süpürge ilk geldiğinde kamerayı hiçbir şekilde aktif edemedim. Hep hata veriyordu. Yeniden başlattım vesaire. Tekrardan sildim. Güncellemelerini yaptım. Dream fabrikasına mail attım. Hiçbir şekilde sonuç alamadım. Tabi sağ olsun şeyler çok ilgilendiler. Dream'in fabrikasına mail attım. Hemen dönüş yaptılar. Şunları uygulayın dediler.
Uygulamayı sildim. Robotun kapağını açtığınızda iç kısmında reset tuşu var. Onunla da bir resetledim. Tekrardan uygulamayı yeniden yükledim vesaire. Problemi çözdüm. Şu anda kusursuz şekilde kamerayla ortamı izleyebiliyorum. Böyle bir sorun yaşıyorsanız çözümü de budur. Başta belirtmiş olayım. Bu arada bu kamera sırf fantezi olsun, siz evi izleyin diye değil. Hani bir evcil hayvanınız varsa tabii ki onu izleyebilirsiniz. İşte eşinizi, çocuğunuzu vesaire kontrol edebilirsiniz ara ara gibi. Bir özlem giderebilirsiniz videonun başında oğluma gönderdiğim sesim gibi. Ama tek amacı bu değil. Tabii ki bunun amacı nesne tespiti. Asıl amacı zaten nesne tespiti. Ve gerçekten çok başarılı. Ufak tefek kusurları yok mu? Kütüphanesi geliştirilebilir mi? Tabii ki geliştirilebilir ama bence gerçekten çok başarılı. Yani ev dağınıksa, işte yerde çorap varsa, kablo varsa, terlik varsa vesaire, oyuncak varsa, çok küçüklerden bahsetmiyorum, takılmadan kusursuzca görevini yerine getirecektir. İçiniz rahat olsun bu konuda. Kameraya şunu da eklemem lazım. Bunu da söylemezsek dürüstlüğümüzü kaybederiz. Karanlıkta kesinlikle kör. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Kenarlarında bir aydınlatma olsaydı, bir led ışık vesaire, bu sorun yaşanmazdı. Karanlıkta nesne tespiti yapamıyor. Şimdi muhteşem kamera detayından sonra, daha doğrusu bu robotu en öne çıkaran detaydan sonra robotun alt üst incelemesine ve istasyonumuzun incelemesine başlayalım. Robotun rengini görüyorsunuz. Koyu gri renkte ve gerçekten çok kaliteli duruyor. Siyah ya da beyaz gibi değil. İnanılmaz bir rengi var. Tabii ki parmak izi vesaire bu robotta gösteriyor parlak olması sebebiyle. Ama toz göstermesi gerçekten çok az. Siyaha göre hele ki. Siyahlar inanılmaz toz gösteriyor. Bunu da beyaz gibi düşünebilirsiniz. Beyazda toz hiç belli olmuyor. Tabii ara ara tozlandıkça da üzerini silmenizde de, daha doğrusu üzerinin tozunu almanızda da fayda var. Ama rengi gerçekten tasarım olarak da görüyorsunuz. Ben çok beğendim. Malzeme kalitesini, et kalınlığını gerçekten çok beğendim. Bunu hiçbir şekilde abartmıyorum. İçiniz rahat olsun. Üzerinde gördüğünüz üzere 3 tane plastik tuşu var. Dokunmatik olsa daha bir karizma olurdu tabii ki ama dokunmatiklerde de bazen tepkime gecikmeleri vesaire oluyor. Plastik taraftarıyım artık. Eskiden biraz daha dokunmatik, teknolojik olsun istiyordum ama yok, plastikler gerçekten çok daha iyi tepkime açısından. Robotumuzda lidar switch mevcut. Yani bir yere temas ettiğinde vesaire kendini hemen geri çekiyor lidarı. Baskı olduğunda kendini çok zorlayıp lidar kulesini, hatta altındaki en pahalı parçası olan lidara da zarar gelmemesi için kendini hemen geri çekip korumaya alıyor. Bunu da belirtelim. Bumper'ı gerçekten bugüne kadar gördüklerimin en iyisinden diyebilirim. Çok hassas ve çok sağlam. İçinde gerçekten başarılı bir yay kullanılmış belli. Bakın itmemden buradan görebiliyorsunuzdur. Normalde burası laçka, bayağı sallanır. Gerçekten bumper başarılı. En ufak bir temasta şuradan bile olsa şu şekilde hissettiği an orada bir nesne olduğunu, tabi daha öncesinde lidara ve kamerasıyla bunu tespit ediyor ama edemediği kısımlarda da bumper'la bunu mutlaka tespit edip hemen kendini geri çekiyor. Orayı zorlamıyor. Zaten robot süpürgenin ön kısmından da görüyorsunuzdur. Uzun bir süredir kullanıyorum ve ben çok yoğun kullanıyorum. Hani sizin bir ayda kullanımınızı ben belki 3-4 günde, belki bir haftada yapıyorum. Robot süpürgenin önünde zerre çizik yok çünkü gerçekten bu konuda çok başarılı. Önünden bahsedecek olursak muhteşem bir kamerası var. Yapay zekalı bir kamerası var. D10 Plus incelemesini de yapmıştık. Sonuçta bu D10S Plus. Ne geliştirilmiş derseniz onda kamera yoktu. Bunda var. Normalde robot süpürgelerin ön alt kısmında şurada plastik bir koruma olur temaslarda, robotun ön kısmı çizilmesin diye. Biraz önce de söylediğim gibi robot bugüne kadar hiç çizilmedi. Çünkü önünde çok başarılı bir kamerası ve yeni nesil lidarı sayesinde çarpışma minimum düzeyde. O yüzden önde bir plastik korumaya gerek duyulmamış. Ama hani çok, yani gerek yok ya. Hani olabilir mi dedim ama öneri olarak yok, gerek yok. Gerçekten bugüne kadar hiç öyle çarpıştığını vesaire gözlemlemedim. Haritalarken çarpıyor. Çünkü daha evi ve odayı vesaire tanımadığı için. Haritalama kısmında onlardan bahsediyor olurum. Robot süpürgede normalde sağ taraftan kenarları ilerlediği için sağda TOF, yani duvar sensörü dediğimiz sensör olur robotun sağında. Bu robotta yok. Dream'in çoğu modelinde yok. Neden? Çünkü önünde kamerayla desteklediği için lidarı. O yüzden TOF kullanmıyorlar. Çok pahalı bir parça mıdır bilmiyorum ama kullanılsa gerçekten daha da başarılı olabilirmiş. Kenar temizliği kısmında buna da ayrıca değiniyor olurum. Robotun hemen arka tarafında çok şekil, sağ tarafında, arka sağda fan çıkışı var.
Hemen sol tarafında da ses çıkışı yani hoparlörü mevcut. Üst kapağı gerçekten sağlam. Hani böyle ilerlerken vesaire titremesini görüyorum ama ses yapacak düzeyde değil. Bazı robotlar deneyimledik bugüne kadar. İlerlediğinde titreme ile beraber ince bir ses çıkarıyor, insanı rahatsız eden. Bunda kesinlikle öyle bir ses söz konusu değil. Hemen iç kısmında da kapağın içinde tam 570 mililitre efsanevi büyüklükte bir toz haznesi var. Normalde istasyonlu robot süpürgelerde toz haznesi çok küçük olur. Zaten istasyonla sürekli her geldiğinde temizliyor diye. Ama bunun tam 570 mililitre toz haznesi var. Gerçekten efsanevi. Toz haznesiyle devam edelim ama yine iç kısmında bir karga burun mevcut. Saç, tüy vesaire koparmanız için şu kısmında jileti var. Burada da ufaktan temizlemeye yarayan kıllar mevcut. Bunu da belirtmiş olalım iç kısmını söylerken. Yıkanabilir filtre, HEPA filtre yazıyor kullanma kılavuzunda vesaire ama kesinlikle yıkamayı HEPA filtrelerde ben önermiyorum dostlar. Bunu belirteyim. HEPA filtreye ek olarak da tül filtre de konumlandırılmış içine. Bu da gerçekten çok başarılı. HEPA filtrenin kısa sürede tıkanmasını vesaire engelliyor. Önce ona yapışıyor tozlar vesaire. Temizlemesi de çok kolay oluyor. Bu açıdan da çok başarılı bulduğumu ileteyim. Bu robot süpürgenin istasyonu mevcut ama olur da bunu kullanmıyorsunuzdur, bir şey olmuştur. Toz haznesinin ağzı gerçekten manuel temizliğe uygun. Normal süpürgenizin ucu içine rahatça girip çok rahatça bunu temizleyebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Emiş ağzı gayet geniş. Orada fan çıkışı gayet geniş. Bunların genişliği daha iyi emiş yapmasını sağlıyor. Gerçekten bu kısımları başarılı buldum. Hatta emiş ağzıyla filtrenin birleştiği kısımdaki kauçuğun kalitesi vesaire bu detaya kadar inceledim. Gerçekten çok başarılı bulduğumu ileteyim dostlar. Evet, robot süpürgenin incelemesini ve anlatımını bitirdikten sonra şimdi istasyona gelelim. İstasyonun ön kısmında buradan göreceğiniz üzere bir ışıklandırması mevcut. Işıklandırmanın haricinde iç kısımda bir filtre de kullanılmış. Yani havayı süzerken size pis havayı iletmiyor, temiz havayı veriyor olacak. Bu da gerçekten başarılı, istasyonda olmasını istediğimiz bir detay. İstasyonun öne çıkan en başarılı özelliği bu Dream D10 Plus'ta da vardı. Dual Boost özelliği. Nedir Dual Boost derseniz dostlar, çok detayına girmeden anlatacağım size ama normalde filtrenin içindeki tozu pisliği tek kanaldan bir vakumla istasyonun içine alır robot süpürgeler. Bunda bir kanaldan havayı basıyor, diğer taraftan pisliği çekiyor. Hangisi sizce daha verimli olur? Tek kanaldan çekmek mi? Buradan havayı basıp buradan çekmek mi? Yani Dual Boost dedikleri sistem bundan ibaret ve toz haznesinin içinde zerre bir şey kalmıyor. Hani büyük küçük ayırmıyorum. Toz haznesinin içinde ne varsa hop anında emiyor, içine alıyor. Gerçekten çok başarılı. D10 Plus'ta da bayılmıştım bu özelliğe. Bunda da bayıldım. Yani bir istasyonda ne ararım? Işıktı, bilmem neydi, detaydı, geç. Bunu ararım. Dual Boost özelliğini gerçekten ararım. Çok başarılı. Tabi Dual Boost'tan bahsettik. Buna ek çok kısa sürede temizliğini bitiriyor. Dual Boost'un olması sebebiyle. 10 saniyede 9 ya da 10 saniye o civarlarda ölçümledim. Toz haznesinin içindeki pisliği alıyor ve boşaltıyor. Gerçekten çok kısa bir süre. 4 litre bir haznesi var. D10 Plus'ın 2,5 litreydi. Baya geliştirilmiş bu versiyonda. D10 Plus 45 gün hiç dokunmayın, kendi kendine temizler vaadi vardı. D10S Plus bunda 65 gün 4 litre size yeter diye bir vaatleri var. Tabii ki kullanımınıza göre bu değişir ama rahatça 1,5 ayı çıkaracaktır. Elinizi bile sürmeyeceksinizdir. İçindeki filtre dolana kadar, toz torbası dolana kadar. Hemen istasyonun arkasında kabloyu dolayabileceğiniz bir alan var. Gerçekten çok ince düşünülmüş bir detay. Bazı robot süpürgelerde bunu görüyorum, bazılarını da görmüyorum. Görmediklerimde kablo gerçekten ulu orta orada duruyor. Çok çirkin duruyor. Burada fazla kısmını arka tarafa dolayıp prize taktığınızda çok şık bir görüntü alabiliyorsunuz. Başarılı. Bu arada istasyonun uygulamada bir özelliği var. İşte bir kez temizleyince git boşalt, 2 kez temizlikte git boşalt, bir de 3 kez temizlikte git boşalt diye seçimler yapabiliyorsunuz. Misal 3 kez dediğinizde 3 kez tam ev temizliği yaptıktan sonra gidip boşaltır. Ya da oda temizlik veriyorsanız işte birinci görevinizde bir oda verdiyseniz 3. görevin sonunda gider boşaltır ama şeye dikkat edin. Tam ev temizliği veriyorsanız 3. temizlik derseniz toz haznesi fazla
fazlasıyla dolar. Buna dikkat edin. Bir de kapama kısmı var. Hani hiçbir şekilde istasyona boşaltmasın, toz toplamasını yapmasın otomatik. Ben bastığımda yapsın. Bu özellik de var. Ne bileyim, bebeğiniz uyuyor olur, bir şey olur. Sadece ben bastığımda toz toplamasını yapsın detayı da uygulamada mevcut. İstasyonla ilgili desibel merak ediyor insanlar. Ne kadar gürültü çıkarıyor. Zaten söylemiştim, 10 saniye çalışıyor. 10 saniyede yeri göğü yıksa da bir sıkıntı olmayacaktır. Bazı robotlardaki gibi 30 saniye vesaire çalışmadığı için. Ama 69 ile 72 desibel arasında bir seviye aldım. Tabi oda da çok küçüktü ve dibinde ölçümledim. Yani arada 1-2 oda mesafesi varsa çok düşük şekilde sesini duyuyor olacaksınız. Yanındayken bile 69 desibel çok abartı bir ses seviyesi değil. O yüzden içiniz rahat olsun, bilginiz olsun. İstasyonla ilgili son bir şey söyleyeceğim. Bu alt kısmında istasyonun bir kanal var. Bu dediğim gibi emiş yaptığında tozun, pisliğin geçtiği. Oradan geçemeyen çok ağır vesaire bir parça olursa burada tıkanmalara sebep olabilir uzun süreler sonra. 3 ayda bir, 6 ayda bir vesaire bu istasyonun altını çevirip bir tıkanma var mı ya da baktığınız emiş yapmıyor, altını çevirin, o kısmı tornavidayla açıp temizliğini yaptığınızda sıfır ilk günkü haline geri dönecektir. Bunu da ek bir detay olarak vermiş olayım dostlar. Son bir ekleme daha yapayım istasyona. Buradan gördüğünüz üzere biraz eğimli. Robot süpürge buraya çıkıyor. Kendisini yerleştiriyor. Tırtıklı olduğu için çok kolay çıkıyor bu arada. Bu kısım da çok başarılı. Ama inerken çok yüksek olduğu için robot süpürge alt kısmını, arka altı yere sürtüyor. Yuvanın tam önüne bir kalın bir halı vesaire bir şey olursa evinizde oraya tıkanıp geri geri gidemeyecektir. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu ek bir madde olarak da belirtmiş olayım. Yerleştirmeye dikkat edin dostlar. Şimdi bir de robotun alt kısmından size bahsediyor olayım. Hemen ön tarafında kalın bir ön sarhoş tekeri mevcut ve gerçekten başarılı. Hemen onun sağında solunda şarj kontakları var. Burayla temas ettiğinde kendini şarj ediyor oluyor. Robotun sağ tarafında tek yan dönen fırçası mevcut. Vidalı değil, elle takıp çıkarabiliyorsunuz. Yan fırçanın kıl uzunluğu 3 santim. Robotun dışına taşan kısmı ise 4,5 santim dostlar. Yan fırçadan bahsetmişken bunun amacı biliyorsunuz kenar temizliği. Kenar temizliğinde gayet başarılı olduğunu söyleyeyim. Fakat şunu da ekleyeyim. Çok oyalanıyor. Niye oyalanıyor? Buna geriye dönersek eğer, videonun başında da söylemiştim ya, sağ tarafında TOF sensörü yok. TOF sensörü nedir? Robotun duvara yanaşmasını sağlar, daha verimli. Çünkü duvara yanlamasına lazer atışı yapar. O da robotu 1 santim yanaştırır, atıyorum 1 ya da 2 ayara bağlı. O doğrultuda hep 1 santimetre yolu izleyerek o mesafede robot dümdüz gider. Bunda TOF sensörü olmadığı için kamera ve lidarla destekliyor. Ama tabii çok verimli de olmadığı için sürekli böyle bir daha doğrusu S demeyeyim de R harfi yapar gibi kenar temizliği yapıyor. Kötü mü? Bence daha başarılı. Ama bu da oyalanmasına sebebiyet veriyor. Oyalanabilir. Niye? Bu canavarın, daha sonra değineceğim, 5200 mAh dev bir bataryası var. Ben detaylı kenar temizliğimi yapayım, size ne, ben oyalanırım demek istiyor herhalde. Gayet başarılı bir kenar temizliği de var. Bu arada mesela bir nesne tespit etti. Atıyorum evcil hayvanınızın pisliğini tespit etti. Hemen yan fırçayı yavaşlatıyor. Hani olası bir temasta onu yan fırçayla robota bulaştırmamak için çok yavaşlatıyor. Bu detayına da gerçekten bayıldım. Ve normalde de robot süpürgeler yuvanın etrafını belli bir mesafe vererek temizlerler. Çok yanaşmazlar. Ama Dream'in çoğu modelinde bunu gözlemledik. Yuvanın dibine kadar giriyor. Bu yuvanın kenarlarını dahi temizliyor. Gerçekten yuva etrafı temizliği de çok başarılı. Kenarda ve önde olacak şekilde 4 tane düşme sensörü var. Robot süpürge yüksekten, bu robot süpürge düşmez. Hiçbirinin düşeceğini de zannetmiyorum, bir arıza olmadığı sürece. Tekerlekler de başarılı. Kaliteli bir plastiği var. Genişliği 1,5 santim. Böyle arazi tekeri şeklinde, yerler paspaslı olduğunda vesaire ya da tırmanırken onu destekleyecek şekilde bir yapısı var. Robotun ön kısmının yerden yüksekliği de 2,1 santim. Bu sebeple 2 santimlik bir engeli çok rahat şekilde aşıyor ve inatçı olduğu için o tekerleklerin yapısıyla da kaynaklı 2 santime üzerine rahatça tırmanıyor. Bunu da belirteyim. Tabi tekerlekleri siyah. Keşke robotun rengi gibi tekerleği de gri olsaydı.
dedim. Daha önceki videolarımı izliyorsanız siyah teker bazen yuva önünde vesaire iz bırakabiliyor. Bunu da bırakabilir mi? Bırakamaz, zaten istasyonun üzerine çıkıyor. O yüzden sıkıntı yok siyah tekerde. Hemen altında yine boşaltma kanallarını ve braket kontaklarını görüyor olacaksınız. Ve alt orta kısmında ana fırçası mevcut. Ana fırça yuvasının üzerinde sesi azaltmak için keçeler kullanılmış, çok başarılı. Önde ve arkada plastik süzgeçler kullanılmış ki çoğunda da vardır ama yumuşak bir yapısı var ve çok başarılı. Hele öndekiler kesik kesik. Bu gerçekten efsanevi bir ince detaydır. Bunu herkes anlamaz. Bunun amacı nedir? Ne bileyim, bir yerde bir tümseye denk gelmiştir. İşte bir çıkıntıya daha doğrusu. Diğer kısımlardaki plastik yerde kalır. Bu kısımdakini esnetir, plastik süzgecini. O yüzden emiş dağılmaz. Yani dağılmaz demeyeyim de emiş seviyesi düşmez. Hepsinin açıldığını düşünün. Buradaki bir aparattan, bir şeyden, tümsekten dolayı. Bu sefer buradan hava kaçırıyor olabilir. Bu açıdan çok başarılı bulduğumu da ileteyim. Yani Dream'de bu tarz ince detaylar diğer modellerinde de gözlemledim. Dream gerçekten bu tarz ince detayları seviyor mühendisleri ve uyguluyor. Çok da başarılı buluyorum. Ana fırça yuvası hareketli değil ama kapağı hareketli olduğu için zemine temas konusunda da başarılı. Bunu da belirtmiş olayım. Bazı robot süpürgelerde ana fırçası da yuvası da hiçbir şekilde hareketli olmayanları var. Bundaki başarılı, en azından ana fırça kapağı hareketli olarak tercih edilmiş. Başarılı. Ana fırçanın her iki tarafı da çıkıyor. Bunu da çok seviyorum. Çıkmayanları gerçekten sevmiyorum çünkü saç vesaire kıl temizlikleri zor oluyor. Bunda zaten zor olamaz çünkü V yapılı ve kauçuk bir yapısı var. Hani 2-in-1 o kıllı ve kauçuklardan değil. Sırfi kauçuk olması saçların dolanmasını engelliyor. İşte evde çok fazla bayan varsa, çocuğunuz vesaire, eşiniz, birden fazla kız çocuğunuz artı evcil hayvanınız vesaire varsa kauçuk fırçayı ben öneriyorum. Çünkü saçlar bunlara dolanmadığı için istasyona da rahatça atıyor. Ana fırçayı sürekli temizlemek zorunda kalmıyorsunuz. Ve bu da istasyonlu bir robot süpürgenin zevkini daha da arttırıyor. Ve son olarak ana fırça üzerinde öyle güzel bir detay var ki D10 Plus'ta da vardı, iletmiştim. Böyle nokta çıkıntılar yapmışlar. İşte yerdeki tozu pisliği daha verimli kaldırabilmek açısından, dediğim gibi Dream mühendisleri bu tarz detaylara bayılıyor. Ben de onlara bayılıyorum. İyi ki varsınız. Evet dostlar, bu tarz kağıt üstü veri incelemelerimiz sona erdiği için sizi şimdi ölçü detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Hiçbir yerde bulamayacağınız tüm detaylar videomuzda. Videomuzu izledikten sonra geri incelemelerimize devam edeceğiz. Bekliyorum. Evet canlar, şimdi robotun başta da bahsetmiştim 5200 miliamperlik dev bir bataryası var. Bu bataryayla Dream size 280 dakika temizlik yapabilirsin vaadi veriyor. Yapar. 300'de yapar. Gerçekten çok başarılı buldum. Bizzat deneyimledim. Testlerimi yaptım. İçiniz rahat olsun. Standart modda benim evimde çekim yaptığım için boşa zaman geçirmiyorum. Hem testlerimi yapıyorum hem de ara videolarını çekiyorum. İşte turbo moda çıktı. Halım var vesaire, onda da turbo moda çıktı gibi. Hani öyle küçük detayları saymıyorum. 135 metrekare evimi, 89 metrekare temizlenebilir alanı var. 92 dakikada, yani 1 metrekareyi ortalama 1 dakikada temizleyecek şekilde sadece %36 batarya kullanarak bitirdi. Yani %64 daha bataryasında şarj vardı. Bu ne demek? Yani neredeyse 2 kere daha evimi komple temizletebilirim standart modunda. Yani standart modunda eviniz kaç metrekare olursa olsun full tam ev temizliğini rahat yapabilirsiniz. Diğer modlarında da mutlaka azalıyor ama onlarda da fazlasıyla bu batarya size yetecektir. Hatta kuvvetli moddaki
önceki denememi de söyleyeyim. Bu arada bu denemelerimde yapay zeka açık kamerayla nesne tespiti yapmaya çalışıyor. Bu testte de kuvvetli modda, yani standardın bir üstündeki modunda %59 batarya kalacak şekilde, yani %41 bataryasını harcayarak kuvvetli modda yine aynı az önce bahsettiğim evimi temizledi, tertemiz yaptı. İnanılmaz veriler, gerçekten başarılı. Bu arada bataryası %15'e kadar düştüğünde robot süpürge hemen yuvasına dönüp kendiliğinden kendini şarj ediyor ve buradaki ince detay %100'e kadar dolmasını beklemiyor. Misal bir oda kaldı. Bir odayı temizleyecek kadar şarjını doldurup gidip o odayı temizliyor. Sonra dönüp şarjını fulllemek için yuvasına dönüyor ve şarja başlıyor. Bu da çok ince ve muhteşem bir detay. %15'ten %100'e şarjının full dolma süresi de tam 4 saat. Haritalama ve temizlik çizgisi detaylarına gelecek olursak, yeni nesil bir lidar kullandığını iletmiştim. Yapay zeka destekli kamerası da mevcut. Bunu da başlarda söylemiştik. Bu detaylar sayesinde hızlı haritalama özelliği de var bu robotta. 10 dakikada benim 135 metrekarelik evimi kusursuz kenarlarla, bakın öyle yarım yamalaktan bahsetmiyorum, tam bir harita çıkaracak, odalara bölecek şekilde 10 dakikada işini bitirdi. Haritamı çıkardı. Tabii ben o haritayı işte uygun olmayan yerleri tekrar böldüm. Odalarımı vesaire birleştirdim. Renklendirdim, isimlendirdim vesaire. Gerçekten hızlı haritalaması çok başarılı. Yalnız hızlı haritalama yaparken emişi açamıyorsunuz hiçbir şekilde. Yani emiş yapmıyor, temizlik yapmıyor. Bu da ev pisse bu sefer ana fırçasıyla sürüklediği bütün pislikleri alıyor, eve yayıyor. Tabi haritalama yaptıktan sonra doğal olarak bir tam ev temizliği veriyorsunuz. Bu bir kusur değil ama keşke haritalama yaparken de bir sessiz modda çalışsaymış. Hani denk geldiği pisliği de o ara içine alsaymış, fena olmazmış. Bu robot süpürge 4 tane harita kaydına izin veriyor. D10 Plus yanlış hatırlamıyorsam 3 kayda izin veriyordu. Yalnız bu canavarın şöyle bir muhteşem detay özelliği var. Harita değişme yöntemi diye bir şey var. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz ya da manuel ve otomatik olarak da seçebiliyorsunuz. Atıyorum otomatik seçtiniz. Bunu niye yapmışlar? Şöyle yorumluyorum. Misal dubleks bir eviniz var. Üst kata bu robotu getirip bıraktığınızda o oda üst kat haritalıysa robot hop ben üst kattayım, ikinci kattayım diye algılayıp işte otomatiğe getirdiğinizde o odanın, yani o haritalandırmaya göre temizliğini yapıyor. Alt kata indirdiğinizde etrafında dönüp konumlandırma yapıyor. Bakıyor ben alt kattayım. Alt katın haritasına göre temizliğini yapıyor. Bu gerçekten çok başarılı ve ilk defa gördüğüm bir detay. Normalde robot süpürgelerde bu detay kendi içlerinde var. Bunu uyguluyorlar zaten ama uygulamada buna ilk defa denk geldim. Çok da beğendim. Devamı inşallah tüm robot süpürgelerde ve Dream'in tüm modellerinde gelir. Aktif haritalama, dinamik haritalama vesaire bu robotta var, mevcut. Daha önceden haritalandırmadığı bir oda varsa atıyorum ya da oda değil de işte balkonunuza çıkamamıştır. Orayı da hemen haritasına ekliyor. Yani sen git sıfırdan yeni bir harita oluştur demiyor size. Aktif, canlı, dinamik bir haritalaması var. Temizlik es çizgileri çok kötü değil ama kusursuz da değil. Genel olarak iyi ama bazı yerlerde biraz oyalanıyor es çizerken. Ama dediğim gibi çok küçük bir detay. Bu benim gözlemlediğim bir detay. Belki siz hiç farkına bile varmazsınız. Es çizgileri başarılı diyebiliriz. Yeni bir görev vermek için illa yuvasına dönüp bir zorunluluk yok. Bu da benim için önemli bir detay. Misal bir yere görev verdim. Sonra aklıma geldi. O tam bitmek üzere. Durdurdum. Başka odaya git dediğimde bir daha yuvasına döneyim, tekrar oradan çıkayım ya da yeni görev veremezsiniz gibi uyarılar vereyim. Böyle bir şey yaşatmıyor size. Bu da robotun özelliklerinden bir tanesi. Robot süpürge haritalama vesaire yaparken ışığa ihtiyaç duymuyor ama haritalama yaparken aydınlık ortamın olmasında fayda var tabii ki. Belirtmiştim, kamerasında bir LED desteği yok. Bu sebeple haritalama yaparken ışıklı bir ortam tercih edilirse, gündüz tercih edilirse, değilse de ışıkların açılması faydalı olacaktır. Robot süpürge yuvasını da çok net buluyor. Bu hepimiz için çok değerli bir detaydır. Zaten bulmazsa büyük sıkıntıdır. Çok net nokta atış nerede olursa olsun. Hatta
Robot süpürgeyi alın. Bizim buradan bağlayacağım konu da o. Saçmalatma denemelerimiz vardır. Tekmeleriz. Elimizle arkasını kaldırırız. Tekerlekleri boşta döndürürüz. Hop birden alır. İşte salondan yatak odasına getiririz falan filan. Bayağı bir saçmalatırız. Robot süpürgeyi bırakıp saçmalattıktan sonra bile bırakıp başlata bastığınızda robot bir etrafında dönüyor. Hangi odadayım? Bir kamerasıyla zaten bakıyor. Konumlandırma yapıyorum diye de size söylüyor. Konumunu algılıyor. Hop, oradan işine devam ediyor. Yuvasına mı dönecek? Yuvasına dönüyor. Nokta atış. Kesinlikle robot saçmalamıyor. Kamera desteğinden dolayı. Yeniden konumlandırın ve yeniden çalıştırın. Temizleme sürecine devam edin. Konumlandırma. Lütfen bekleyin. Tekerlekler yerli robot halinde değil. Lütfen robotu yeniden konumlandırın ve yeniden çalıştırın. Ve son olarak bir deneyimimi daha aktarayım bu haritalamayla alakalı. Robot süpürgenin yerini bazen değişmeye ihtiyaç duyarsınız ki ben testlerimde zamanım olursa buna yer veriyorum. Bu robot süpürgenin de istasyonunun yerini değiştirdim. Biraz oyalandı açıkçası. Etrafında dönüyor. Nasıl diyeyim? Bir 30 santim gidiyor, bir daha dönüyor. Bir 30 santim daha gidiyor, bir daha dönüyor. Hani döne döne yuvasını bulmaya çalışıyor. İşte kızılötesi sensörlerle bir bağlantı kuramadığını hissettim. Bunda ne yaptım? Beklesem zaten bütün odaları dolaşıp yuvasını olduğu odaya girdiğinde bir kere dönmesi istasyonu bulmasına yeterli. Yeni yuvasını haritada size gösterecekti. Ben önüne geçtim. Ayağımla onu yönlendirdim doğru odaya girmesi için. Doğru odaya girdiğinde zaten çekildim. O yuvasını buldu, gitti. Haritamı hemen otomatik olarak güncelledi yeni yeriyle. Büyük bir sorun yaşatmıyor. Yeni yuvasını, yeni yerini direkt benimsiyor. Bunu da belirtmiş olayım. Ve haritalandırma konusunu da burada kapatayım. Arkamdan da göreceğiniz üzere perdelere teması sıfır kamerası sebebiyle zerre dokunmadan perdeyi geçiyor. Perdemi zorlasın, altına girsin, çılgınlar gibi temizlesin tarzı bir fantaziniz varsa bu robot süpürge bunu yapamaz, belirteyim dostlar. Ve gelelim en can alıcı, sizin bayıldığınız böyle kağıt üstü 5000 Pascal'lar, 10.000 Pascal'lar. Bunu çok seviyorsunuz. Bu robot süpürge turbo modunda 5000 Pascal dostlar. Gerçekten efsanevi bir değere sahip. Fabrikasını ısrarla yazmama rağmen, defalarca yazmama rağmen sessiz modunda, kuvvetli modunda, bu arada modlarını da sayıyorum. Standart, kuvvetli ve turbo modundaki, turboda 5000'de diğer modlarındaki Pascal değerlerine zerre ulaşamadım. Maalesef bu bilgiyi paylaşmıyorlar. Maksimum modu 5000 Pascal, diğer modlarda da gerektiğince temizliğini yapıyor tarzı bir cevap aldım, belirteyim. Açıkçası Shaggy halı deneme testi yapamadım bu robotla. Ama D10 Plus'ta yapmıştım. Bilmiyorum, hatırlarsanız ya da izlemediyseniz oradan izleyebilirsiniz. O 4000 Pascal'lık bir robot süpürgeydi. Aynısı, bu onun gelişmişi. Çok başarılıydı. Kauçuk olması sebebiyle de uzun kıllarına Shaggy'nin takılmıyordu. Takıldığında da anti-tangle özelliği sayesinde kendini geri çekip hemen o dolanmadan kurtulup görevine devam ediyordu. Başarılıydı. Bunu da denemedim ama başarısız olacağını hiç zannetmiyorum. Shaggy halıya erişemedim. İnşallah yeni bir Shaggy halı alıp
bu sorunun önüne geçeceğiz. Pascal değerini söylemişken halıda emiş, yine sizlerin çok sevdiği halıda emiş gücünü arttırma modundan bahsetmemek olmaz. Var. Uygulamasında var. Açıp da kapatabiliyorsunuz ayrıca. Ama robotun altında zemin sensörü olmadığı için ana fırçanın zorlanmasıyla halıya çıktığını algılayabildiği için, ki çoğu robot bu şekildedir, İşte bir tık gecikme yaşanabiliyor. Halıya çıktıktan yaklaşık 2 saniye sonra halıda olduğunu algılayabiliyor ve emiş modunu turboya çekiyor bu arada. Hani kuvvetliye vesaire değil, direkt en üst seviye 5000 Pascal turbo modunu alıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Başarılı, kötü değil. Geç de olsa 2 saniye sonuçta, çok geç değil. Layığıyla turbo moda geçiriyor kendini ve çok başarılı şekilde halı temizliği yapıyor. Kauçuk fırçalar halıda genelde başarısızdır. Çünkü 2 imbellerdeki gibi kıl olmadığı için işte oradaki saçı vesaire halıdan ayırmakta zorlanırlar. Evet, zorlanıyor mu? Zorlanıyor. Ama işte X2 vesaire X3 ya da şeylerle denediğinizde 2 tur temizliklerde başarılı olduğunu gözlemledim. Bunu da ileteyim. İstasyonun desibel seviyesinden bahsetmiştim. Herkes için önemli olan robot süpürgenin de ses seviyesi. 50 ile 62 desibel arasında modlarına göre ses seviyeleri aldım. Ekranda da size yansıtıyor olacağım. İyi seyirler dostlarım. Çarpışma hassasiyeti efsane. Robotta aylardır çizik dahi yok.
Evet, robot süpürgemizin paspas özelliğine gelecek olursak 235 mililitre su tankına sahip. D10 Plus'ta bu 145 mililitreydi. Aradaki fark büyük. Kapladığı alan bezin gerçekten küçük, büyük değil. Cırt cırtlı bantların bu yapışma yerindeki farklılık gerçekten yine mühendislik harikası. Bayıldım. Gerçekten çok detaylı, ince düşünülmüş bir detay da bu. Bu arada yere baskısı gerçekten efsanevi. Yani normalde bazı robot süpürgelerde yerde belli bir alanların baskısı sebebiyle orada su izleri görebiliyorsunuz. Bunda yere birebir her kısmı bastığı için dümdüz bir paspas çizgisini görüyor olacaksınız. Baskı yönünden gerçekten efsanevi. Peristaltik pompası da su tankının içinde. Bu da güzel bir özellik. Yani en ufak bir arıza durumunda komple robotu göndermenize gerek yok. Garantili ise sadece su tankı, değilse de bunu sadece su tankı da satın alarak işi çözebiliyorsunuz. Su haricinde madde kullanımı yasak. Dream'in Türkiye'de var mı bilmiyorum ama yurt dışında deterjan satışları var. Onları kullanabilir misiniz? Yetkili servisine sormanızda, teyit almanızda fayda var. Hani ben kullanırım derim, kullanırsınız, bir sıkıntı çıkar. Bu vebali almak istemem. O yüzden teyit almadan su harici bir şey koymayın, sirke dahil. Robot süpürgenin şu özelliği de var. Sadece süpür, sadece sil ya da sil ve süpür aynı anda. Bu detayı da var. Misal sil süpürde silerken ki su modunu ayrıca değiştirebiliyorsunuz. Emiş modunu da ne bileyim turbo modda evi süpürürken de ıslak modda da evi sil aynı anda gibi komut verebiliyorsunuz. Bu da gerçekten başarılı. 3 modu var. Biraz kuru, nemli ve ıslak. Biraz kuru değişik olmuş ama 3 moda sahip. Bir de uygulamasında günlük, yoğun ve derin diye 3 ayrı seçenek var paspas için. Günlük dediği standart paspas S şeklinde evi paspaslıyor. Yoğun dediği o S çizgilerin arasını kısaltıyor. Daha verimli bir paspas ortaya çıkıyor. Derin dediği de hem o S çizgilerin aralığı kısaltıyor hem de daha yavaş ilerlediği için inanılmaz bir paspas temizliği çıkartıyor. Ama tabi bu tarz şeylerde hani günlük haricindeki modlarda robot süpürge çok fazla ıslak alanın üzerinden geçeceği için ıslak modu aldıysanız yer biraz sulu olacağı için süpürme modu da emiş modu da açıksa fana sıkıntı çıkartabilir. Bu konulara dikkat etmenizde de fayda var dostlar. Paspasın her şeyine ek X2, X3 de var bu arada. Yani bir odayı 2 kere paspaslatabiliyorsunuz ya da bir alanı ya da 3 kere paspaslatabiliyorsunuz. Bu özelliğe de sahip uygulaması. Paspasla ilgili son olarak söyleyeceğim şu. No Mop Zone uygulamasında mevcut. Yani No Mop Zone ne derseniz belli bir alan belirliyorsunuz. O alana paspas yapmıyor. Sadece o alanda süpürme yapıyor. Ama mesela robot süpürme artı paspas modundaysa No Mop Zone seçili bir alana hiç girmeyecektir. Çünkü o alana geldiğinde bu braketi kaldırma gibi bir detay özelliği yok. Robotun altında da zemin sensörü olmadığı için halılarınızı kendisi algılayamaz. Uygulamada o No Mop Zone dediğim alanları kendiniz tahmini şekilde ya da ne bileyim halılarınızın kenarına bir cisimler koyarak dört kenarına uygulamada görürsünüz onları. Aktif bir haritalamaya sahip olduğu için. O dikdörtgen ya da kare neyse halınızı seçip oraya No Mop Zone belirlerseniz paspas yaparken robot süpürge o alana girmeyip halınızı ıslatmayacaktır. Bu detayı da iletmiş olayım. Dostlar uygulamanın diğer detay artık bitirmek üzereyiz. Toparlayalım. Diğer detay özelliklerini de kısaca size anlatıyor olacak olursam burada zaten yan tarafında benim notlarım var. 3 sayfa notum var. Sanal duvar var. Yasaklı alanı var. İşte No Mop Zone gibi yasaklı alanı da seçebiliyorsunuz. Programlı temizliği var. Planlı temizlik dediğimiz şu günlerde şu temizlikleri yap gibi. Normal şartlarda planlı temizlik diğer robotlarda işte tam ev temizliği şeklinde olur. Bu robot süpürgede oda seçebiliyorsunuz. Yani pazartesi günü şu odamı şu modda süpür, şu modda sil,
şu odalarımı, salı günü de şu odalarımı yap. Yani inanılmaz bir planlı temizlik detayı var. Bayıldım. D10 Plus'ta da vardı. Dream'in uygulaması bu yönden gerçekten harika. X2, X3 bile seçebiliyorsunuz planlı temizlikte. Bunun ötesi yok, görmedim. Belirttiğim gibi X2, X3 bu robot süpürgede var. Bir odayı 2 kere temizletebiliyorsunuz ya da 3 kere. Bunu ayrıca petit carré dediğimiz o bir bu şekilde S yapıyorsa diğerini de bu şekilde S yaparak petit carré şeklinde çok detaylı muhteşem bir temizlik çıkarıyor. X2 seçtiğinizde ayrıyetten 2 kere kenar yapıyor. X3 seçerseniz 3 kere kenar yapıyor vesaire. İnanılmaz bir temizlik çıkarıyor. Uygulamada muhteşem bir detay daha var. İkinci Wi-Fi'yi tanımlama ve ona otomatik geçiş. Misal eviniz çok büyüktür genişlemesine. Uçta bir tane modeminiz vardır. Diğer tarafta bir tane modeminiz vardır. Robot süpürgenin bağlantısı düştüğünde diğer Wi-Fi'nin gücü, sinyali daha yüksekse hemen otomatik olarak ona geçiyor. Muhteşem bir özellik. Hiçbir robot süpürgede bunu görmedim. Arka planda otomatik iki tane tanımlayabilen robot süpürgeler var. 2-3 tane. Ama bunu böyle canlı uygulamada göstereni ilk defa görüyorum. Bayıldım. Kamerayı, yapay zekasını kapatabiliyorsunuz bu arada. Hani ben gizliliğe önem veriyorum vesaire. Hoş, bu tarz şeye bir önem veriyorsanız telefon bile kullanmamanız lazım. O konuya girmeyeceğim de. Kamerayı kapatabiliyorsunuz. Sıralı temizlik yaptırabiliyorsunuz. Önce mutfağımı temizle, sonra koridorumu temizle, sonra git salonumu temizle. Bu sıraları verebiliyorsunuz. Özel temizlik de var. Yani oda bazlı ayar dediğimiz. Bu ayarı bir kere açtığınızda açıp kapanabiliyor bu arada. Ne tanımlarsanız robot süpürge bundan sonra ona göre davranacaktır. Misal mutfaklar çok pis olur. O yüzden mutfağımı da kuvvetli modda her zaman temizle. İşte koridorumu çok sık temizlettiğim için standart modda temizle. İşte X2 temizle gibi oda özelleştirme bu robot süpürgede ve uygulamasında mevcut. Robot süpürge tamamen Türkçe. Bildirimleri de telefonunuza gelen bildirimler de tamamen Türkçe. Robot süpürgenizi eşinizle, dostunuzla paylaşıp onunla aynı anda robota komutlar verebiliyorsunuz. Çocuk kilidi var. Bu muhteşem bir detay. Ya da evcil hayvan kilidi de diyebiliriz buna. Tuşların kurcalanmasına engel oluyor. Ki birçok bebek vesaire robot süpürge temizlik yaparken tuşlarına basıp durdurup vesaire yönlendirebiliyor ya da yuvasına geri döndürebiliyor. Bu kilidi uygularsanız kafanız rahat olacaktır. Sesli yönlendirmesi var. iOS'ta deneyimledim. Gerçekten çok başarılı, harika. Hey Siri, Dream nerede? Buradayım. Dream temizlemeye başla. Temizlemeye başla. Widget'ları var. Widget'lara zaten bayılıyorum son dönemde. Telefonumun ekranına widget'ları kuruyorum. Hiç uygulama detayına girmeden başlat, durdur vesaire küçük komutları verebiliyorum. Uygulamayla alakalı eksi olarak şunu söyleyeyim dostlar. Bazı dönemlerde gerçekten geç tepki veriyor. Kızdığım dönemlerde oldu. İşte basıyorum, dura basıyorsun, durmuyor. İşte aradan geçiyor 5 saniye vesaire. İnternet bağlantımla da alakalı olabilir ama benim bağlantım genel olarak iyidir. Ama böyle bir sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim. Dönemsel olabilir. Sunucuya erişimde bir problem yaşıyor olabilirim. Geçicidir. Ama bunu belirtmezsem biz robot kafalar olamayız. O yüzden iletmek istedim. Umarım en kısa zamanda hallolur. Ki halledeceklerine de adım gibi eminim. Son olarak dostlar, robot süpürgenin garantisi. Daha önceki videolarımda da iletmiştim. Dream önceden Gempa garantili robot süpürgelerini satıyordu. Dream Türkiye. Şu anda C1 Ekosistem Teknik Servisi garantisi adı altında satıyor. Ve C1'i incelediğimde yorumları vesaire gayet başarılı, gayet güzel. Bunu da belirtmiş olayım. Satın alırken alacağınız yere dikkat edin. Dream Türkiye sitesinden mutlaka danışarak satın almanızda fayda var dostlarım. Bunu da eklemiş olayım. Evet, videoyu kapatmadan önce yine son notlarımda işte artıları, eksileri nelerdir, önerilerim nelerdir? Kısaca şöyle bir toparlayalım. İlk önce bunlara geçmeden önce fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Hem istasyonu olan hem kamera desteği olan robot süpürgeler arasında bugün itibariyle inceleme yaptığımda, hoş siz bu videoyu izleyeceğiniz zaman aradan süre geçmiş olacak. Çünkü montaj sürem var. Ama bugünü itibariyle, yani 1 Ekim itibariyle şu anda gördüğüm en ucuz istasyonlu ve kameralı robot süpürge budur. Belirtmiş olayım.
Yine sonrasında Dream'in Z10 Pro modeli var. Yine bundan fiyat olarak yüksek ama bu gerçekten başka seviyede ve hem yeni bir model hem de fiyatı uygun bir model. Kesinlikle öneriyorum dostlar. Belirtmiş olayım. Şimdi artılarına tekrar başa dönecek olursak, videonun başında uzun süredir bu videoyu şu an çekiyoruz. Herkes uzun uzun izleyemeyebiliyor. Anlayışla karşılıyorum. Bir sürü artısı var ama en önemlilerini tekrardan hatırlatacak olursam Dual Boost özelliği. Kamerasıyla nesne tanıması, odayı canlı olarak izleyebiliyor olmanız, istasyonunun olması, kauçuk ana fırça ben çok seviyorum son dönemde. Kauçuk ana fırçaya sahip olması, 5200 mAh batarya, büyük bir bataryasının olması, 5000 Pascal muhteşem bir emiş gücünün olması, 4 tane harita kaydına izin veriyor olması ve Dream olması, bu marka olması sebebiyle kolay ulaşılabilir yedek parçası, servisi vesaire. O yüzden artıları bunlar, beğeniyorum. Keşke olsaydı dediğim özelliklerinden paspas modunda Y patern ya da ne bileyim dönen, titreyen, hoş Dream'in böyle modelleri var ama bunda da olsaymış iyi olurmuş. Çünkü düz paspas bana hani öyle çok yerdeki lekeleri vesaire çıkartma özelliği olmadığı için çok da muhteşem bir detay olarak gelmiyor düz paspas ama verimli olduğunu paspas kısmında anlatmıştım. İstasyon olması sebebiyle boşaltmasını kendi yapıyor demiştik. Bir kez, iki kez, üç kez seçtiğimiz üzere. Ama istasyona, daha doğrusu robota bir sensör eklenerek partikül sayımıyla vesaire toz haznesi dolduğunda kendi algılayıp git görevin arasında bile git boşalt, geri görevine dön gibi şeyler yapılabilirmiş. Tabi bunların hepsi ek maliyet. İşte o zaman da fiyat performans modelinden çıkıp pahalı modeller arasına girebilirdi. Bu da bir bakış açısı. Kamerasının önünde kesinlikle yan taraflarında vesaire bir led isterdim. Olsaymış işte gecede nesne tanıma yapabilirmiş. Bir de zemin sensörü. Zemin sensörü de olsa işte halıları vesaire kendisi algılayıp muhteşem kusursuz bir robot olabilirdi ama yine dönüyoruz. Fiyat performans olabilmesi için mutlaka bir şeylerden kısılması gerekiyor. Böyle modelleri yok mu Dream'in? Var tabii ki. Paranız varsa onlara yönelebilirsiniz. Eksilerine gelecek olursam yan tarafında TOF'unun olmaması, duvar sensörünün olmaması bir tık benim gözümde eksi. Tepkime süresi bahsetmiştim uygulamada. Bir tık geç tepki vermesi bence ufaktan eksi. Geri robotun istasyondan inerken alt kısmını sürterek iniyor olması ve oraya dediğim gibi bir halınız vesaire denk gelirse ona deyip sorun yaşayacak olmanız, bu da bir eksi. Hani nasıl giderilirdi bilemiyorum ama ne bileyim belki şeyi azaltılabilirdi. Eğimi mi azaltılabilir? Bir mühendislik yapılabilirdi. Bir de son olarak haritalarken emiş yapmaması, zaten video içinde de söylemiştim. Yani pislikleri sürüklüyor. Gerçekten çirkin bir görüntü oluşuyor. Keşke sessiz modda, hatta onu uzaktan bir güncellemeyle açabilir fabrika. İnşallah da açar, geri bildirimimi de yapacağımdan emin olabilirsiniz dostlarım. Ve bugünlük bu videomuzun sonuna geldik. Çok detaylı. Umarım atladığım hiçbir şey yoktur. Aklınıza takılan bir şey varsa biz robot kafaları olarak bütün yorumlara elimizden geldiğince, eğer atlamıyorsak ya da sağlık sorunu vesaire yaşamıyorsak mutlaka hepsine dönüyoruz. Dönmediğimiz varsa tekrardan yazın, inanın gözden kaçırmışızdır. Yoksa biz sizlerle yorumlarda sohbet etmeye bayılıyoruz dostlar. Bunu da belirtmiş olayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı bir video çekmişizdir. Başta da söylediğim gibi aboneliğinizi, yorumunuzu, beğeninizi de esirgemezseniz çok seviniriz. Emeğe saygı açısından. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar dostlarım. Hoşça kalın.